Koçların Mekanı kanalında Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Bugün merak ettiğimiz bir tane konu geldi. Güçlü soru. Ve güçlü soruyla ilgili güçlü bir eğitmen dostumuz var burada. Esra. Esra, kendini biraz tanıtmış olsaydın neler söylerdin? İyi akşamlar. Öncelikle herkese hocam tekrar bu platformda olmaktan yine onur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Esra Öztaş, 1984 doğumluyum. Evli ve 2 çocuk annesiyim. Yaklaşık 7 yıldır kişisel gelişim alanında eğitim alıyorum ve eğitim veriyorum hali hazırda şu anda. Güçlü sorularla ilgili, özellikle soru hazırlamayla ilgili açıkçası bana çok fazla soru geliyordu. Yani nasıl soru hazırlıyorsun? Bu soruları nereden buluyorsun? Bu nasıl geliyor aklına diye bana çok fazla soru gelmişti. Bence böyle bir platformda da bunu anlatmak çok güzel olacak. Bütüne katkı olmasına niyet ediyorum bu konuda. Harikasın. Evet, ufaktan başlayayım. Bugün güçlü soruları anlatacağız. Mümkün olduğunca kısa ve öz ve anlaşılır bir şekilde olmasını çok diliyorum. Şimdi güçlü sorular birkaç dalda bunu inceleyebiliriz. Öncelikle koçluk anlamında güçlü sorular bizim için çok kıymetli. Örneğin şimdi koçluk yaparken kişiler bir diğer gül var elimizde, bir çiçek. Her bir soru bunu katman katman, katman katman tomurcuğa doğru açmasına vesile oluyor aslında. Tabii ki burada bu açılımı gerçekleştiren aslında sorunun güçlü olması, sorunun doğru olması ya da sorunun faydalı olması. Bu şekilde ya da bunu şuna da benzetebiliriz. Zihnimizde diyelim ki bir metafor yapalım. Birçok kapı var ve hepsi kapalı. Biz böyle minimal bir alanda hayatımıza stabil bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu güçlü sorularla o kapıları bir önce çalıyoruz, sonra da açıyoruz. İçeridekiler hoşumuza gitsin gitmesin hiç önemli değil. Ama o güçlü sorularla açılan kapılarda içeride bulduğumuz her neyse, ne yaşanmışlık, hangi deneyim ne olursa olsun bizim her zaman faydamıza olarak sonuçlanıyor. Bu güçlü sorularda, koçlukta kullanılan güçlü sorularda tabii ki aile hayatımız, iş hayatımız, evlatlarımızla olan iletişimimiz, anne babamızla olan iletişimimiz, iş arkadaşlarımızla olan iletişimimiz ve genel anlamda bütün insanlarla olan iletişimimizi gerçekten kuvvetlendiren bir şey. Güçlü sorular. Bunun tabii ki birkaç tane yani bunu şöyle şuna benzetebiliriz. Yani hani pat diye güçlü soru hazırlamanın yöntemi şudur diye bir şey yok elbette ki ama tabii bunun alt başlıkları var. Bunların incelenmesi gerekiyor. Mesela soru yargılayıcı olmamalı, soru cevaplı bir soru olmamalı gibi gibi. Bunu koçlukta her zaman eğitmen arkadaşlarımız da anlatıyor. Burada önemli olan bazı kriterler var evet ama bence en önemlisi bu teknik kısmı anladıktan sonra pratik yapmak. Yani soru hazırlamayla ilgili aslında pratik yapmak, hayatını soruyla yaşamaya yönlendirmek aslında çok çok faydalı oluyor bu noktada. Şimdi bir de güçlü soruların bir de kuantum kısmı var. Asıl en sevdiğimiz kısım kuantum kısmı. Şimdi ben her zaman bunu şuna benzetiyorum. İşte A noktasından B noktasına giden bir araç diye hani problemler başlar ya matematikte çocuklarımızın ilkokuldaki problemleri. Bizim sorular A noktasından çıkıyor. Evet, biz A noktasıyız ama gittiği yer B noktası değil. Yani bütün dünyadaki dillerin alfabelerindeki harflerin hepsini toplasam bile ondan daha fazla olasılıklı cevaba ulaşma ihtimali olan kısmı diyorum ben kuantumdaki güçlü sorulara. Bu sorularla birlikte kuantum alan biliyorsun ki olasılıklar dünyası. Ben kuantum alana masallar diyarı diyorum. Çünkü her şey mümkün orada. Güçlü sorular sorduğumuzda ve sorduğumuz yer kuantum alana soruyoruz aslında. Hani kuantum alan şöyle söyleyeyim, hepsi aslında birbirine bağlı konular bunların. Hani
birini anlatmadan birini geçemiyorsunuz. Hani kuantum alan, biz buradayız da kuantum alan da şurada diye bir şey yok. Biz yani hepimiz iç içeyiz, hepimiz dalgalanan frekanslarız. Şimdi bu kuantum alanda biz de bu alanın içinde olduğumuz için tabii ki sadece zihinle hayatı algılarsak olasılıklı cevapları göremiyoruz. Zihin ve kalp uyumunu yakaladığımızda evet bu olasılıklı cevapları hissetmeye başlıyoruz. Yani sistem bize şunu söylüyor. Sistem dediğimizde kuantum alan da yaratıcının bizim için aslında hizmetimize yarattığı alan. Yani aslında her şey bizim hizmetimizde. Biz bunu kullanmasını bilirsek. Şimdi bize diyor ki sistem, siz diyor 5 duyu algısı olan insanlarsınız. Burada mesela bir probleminiz var. Bu problemle ilgili bir çözüm düşünüyorsunuz. Bunu diyelim ki maksimum hadi çok düşündün 30 tane olasılıklı cevap bulursun. Ama diyor ki sen bu soruyu hadi gel bana sor. Sen bir sor bırak. Soruyu düşünme. Zihin süzgecinden geçirme. Sen bana sor. Ben sana senin hayatın için sana hizmet edecek en faydalı cevabı hayatına yansıtayım diyor kuantum alan. Burada en önemli şeylerden birisi kuantum alanla ilgili ve soruyla ilgili teslimiyet aslına bakarsanız. Yani evet çok bütünden parçaya gelirsek bir yaratıcı var. Yaratıcının yarattığı bir sistem var. Bu sistem insanlığa hizmet ediyor. Şimdi insan soruyu sisteme sorunca bunun cevabının kendine faydalı olacağını teslim olması gerekiyor. İşte o noktada güçlü sorular inanılmaz dönüşümlere sebep oluyor. Tek bir güçlü soru bile insanların o tomurcuk dediğim noktaya çok böyle jet hızıyla ulaştığı danışmanlıklarımız oldu. Buradaki önemli nokta dediğim gibi en büyük şey teslimiyet ve kime neyi sorduğunun farkında olmak aslına bakarsanız. Elbette ki burada da kuantum alanda da soru hazırlarken bunun için de birazcık pratik yapmak gerekiyor ve belli başlı kelimeler var. Mesela neden sorusunu hayatımızdan çıkaralım, nasıl koyalım, neden biraz daha probleme odaklı, nasıl biraz daha çözüme odaklı gibi biliyorsunuz ki kelimelerin gücü çok önemli hayatımızda. Kelimeler bizim bundan sonraki ya da şu anımızı inşa eden şeyler. O yüzden kelimelerin gücü burada çok önemli olduğu için belli başlı şeyleri bilmek gerekiyor açıkçası. Ama yine söylüyorum, burada kuantumla ilgili eğitim alırsınız, kuantumun mantığını anlarsınız, teknik kısmın her şeyi anlayabilirsiniz. Bundan sonrası tamamen sezgisel bir şey. Yani kalbiniz ve zihniniz uyum içinde olduğu zaman hazırlanmayacak ya da sorulmayacak bir soru yok. Çünkü o soruyu öyle bir sorarsınız ki sizi alır. Diyelim ki bir probleminiz vardır ve bu problem çocukluktan gelen bir şeydir. Bir takıntıdır diyelim ki. Öyle bir soru sorarsınız ki hemen anında zaten an kavramı var biliyorsunuz bilinçaltımız için. Zaman diye bir kavram yok. Hemen sizi o ana götürür. Hemen orayı hatırlarsınız ve izin verirseniz kendinize, burada da böyle bir koşul var tabii, izin verirseniz kendinize o alan şifalanır. Yani bugününüz şifalanır. O yüzden güçlü sorular çok önemlidir. Güçlü sorularla ilgili eğitim almak da cidden önemlidir. Yani bu hayatımızı dönüştürebilecek bir alan gerçek anlamda. Ben son 3-4 yılımı gerçekten hayatımı soruyla yaşayan bir insanım ve hiç pişman olmadım. Hatta şöyle, bu biraz deneyimlerimden faydalanarak söyleyebilirim ki ne kadar sisteme teslimseniz yani güveniyorsanız hayata, hayatın akışına, kendinize, yaratıcıya güveniyorsanız o kadar hızlı cevap geliyor. Yani daha doğrusu hızlı olduğunu fark ediyorsunuz. Aslında hep geliyor. Zaten hep bizim hizmetimizde bu sistem ama hızlı olduğunu fark ediyorsunuz. 1-2 dakika içinde bile gelebiliyor. Ama biraz ya ben soruyorum ama ya kime soruyorum, neye soruyorum gibi böyle şüpheyle yaklaştığınız zaman bunun süreci biraz daha uzuyor.
Şimdi kuantum alana soruyoruz ama aslında teknik olarak baktığımızda soru bilinç dışına giden bir tohum misali. Tohum ekiliyor ve bir şekilde o alanla zaten hep bir anda birlikte ve bir bütün olduğumuz için enerjisel olarak o orada yeşeriyor. O yüzden sorular çok kıymetli. Sorularla yaşamak çok kıymetli. Bunun için aslında çok uzun bir eğitim bu aslına bakarsanız. Ama hayatını soruya döndürüp soruyla yaşayan birçok, ben de dahil olmak üzere birçok danışanım kesinlikle pişman olmadılar. Bu arada şeyi de çok soruyorlardı bana. Cevap nereden geliyor? Yani nereden geliyor? Hani nasıl bileceğiz bunun cevabı olduğunu? Şöyle olabiliyor. Bu da deneyimlerimden yine paylaşmak istiyorum. Rüyalarla gelebiliyor. Kamyon arkası yazılarıyla gelebiliyor. Kitaplardan gelebiliyor. Filmden gelebiliyor. Ya da bir anda birisi telefon ediyor, bir arkadaşınız, ve böyle pat diye bir çok alakasız bir konu açıyor telefonda ve sizin sorduğunuz soruyla ilgili aslında bir konu açıyor. Bu şekilde sistem size aslında bütün cevapları yağdırıyor, görebilirsek tabii hocam. Teşekkür ediyoruz. Harika anlattın. Buradaki Rica ince noktalara bakacak olursak, doğru soruyu bulmak bir nokta, Evet, sorduktan sonra tevekkül etmek bir nokta. O evet. tevekkülden önce ve doğru soruyu sorarken kalple bütünleştirmek önemli bir nokta. Kendinle uyumlu olmak gibi anladım ben orayı. Doğru mu anladım? Kesinlikle. Hı hı. Harika. Buradan sonrasında da olasılıkların her taraftan bir şekilde gelebileceğiyle ilgili bir durum var. Ve burada biz o durumların ne olacağından ziyade, yani ne olacağını önceden belirlemeye çalışmaktan ziyade izin verip izin vermek de burada önemli anladığım kadarıyla. İzin verip gelecek olan olasılıkları gözlemleyebilme becerisi geliştirebiliyor olmamız değerli. Doğru mu anladım? Yani süreçte anlattığın şeyler aşağı yukarı bunlar. Evet, evet hocam, harika toparladınız. Teşekkür ederim. Yani bildiğim her şeyi vermeye çalışan bir insan olduğum için sürekli oradan buradan sürekli anlatmaya çalıştım ama öz olarak kesinlikle bu. Değişim ve dönüşüm için kendine izin vermek. Yani o cevabı duymaya izin vermek. Bu ses olarak değil, bu his olarak, bu görsel olur, hissel olur, ilham olur, hiç fark etmez. Bunların hepsini alabilecek güçte ve kudrette varlıklarız biz insan olarak. Bunu duymaya izin vermek kendine. Çünkü onun cevabını duyduğunuzda ister istemez kendinizle yüzleşiyorsunuz. Ve aslında bu şifaya vesile olan bir şey. Ben buradayım ve kaçmıyorum. Evet, tüm cevaplara hazırım. Dimdik ayaktayım tarzında yaklaştığımız zaman kesinlikle soruların çözemeyeceği hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ben. Deneyimlediğim için biliyorum hocam. Teşekkür ediyoruz. Sanırım sunumun bu kadar. Doğru mu anladım? Evet. Hediye Bir olarak sunacağın bir şey var mı? Evet, onu soracağım şimdi. günde bunu hediye olarak bir soru tabii ki günün anlam ve önemine yakışır bir şekilde bir soru. Hem de o soruyu birazcık açalım istiyorum. Çok minik hemen. Harika. Şimdi bunu yazabilir arkadaşlarımız ve bunu soruya bırakabilirler. Bu soruya bırakma işi, biliyorsunuz ki bilinçaltı frekansımızın olduğu anlarda, titreştiği anlarda olursa, yani sabah ilk uyandığımızda ve gece yatmadan böyle hemen sızmadan önce sorulduğunda çok çok direkt bilinç dışına gidiyor soru. O yüzden çok kıymetli, eğer bu vakitlerde yaparlarsa çok sevinirim. Şimdi sorumuz şu: mevcut potansiyelimi deneyimlemem için göremediğim hangi olasılıkları fark ederdim? Mevcut potansiyelimi deneyimlemem için göremediğim hangi olasılıkları fark ederdim? Normalde yani şu an yapacağım şeyi ben asla danışanlarıma yapmıyorum. Sorun bırakın ve asla düşünmeyin diyorum. Çünkü zihin devreye girmesin diye. Ama burada sadece örnek olması babında, burada şimdi soru hazırlarken, bu arada ben soru hazırlama
şeyinde bir insan değilim. Mesela o spontane gelen bir şey ve gerçekten hissel bir şey. Yani bu pratik yaptıkça siz hani bana sorduklarında soruyu nasıl hazırlıyorsun bilmiyorum. Sadece hissediyorum o kadar. Ama bu tabii başında böyle değildi. Pratik yapa yapa kelimelere ayıra ayıra olan şeylerdi. Şimdi bu soruda şöyle bir şey var. Mesela diyor ki mevcut potansiyelimi deneyimlemek. Şimdi burada diyoruz ki biz yani kendimize bende bir potansiyel var. Ben bunu kabul ediyorum. Mesela diyelim ki bir çalışma ortamındasınız. Çok çalışıyorsunuz. Ama bir türlü hani kendinizi gösteremiyorsunuz diyelim ki. Hani potansiyelinizi gösteremiyorsunuz ve bunu gösteremedikçe yani kuşkuya düşüyorsunuz. Acaba hani bu kadar mıyım diye kendinizi yetersiz hissetmeye başlıyorsunuz mesela. Burada diyoruz ki biz bu soruda benim potansiyelimin olduğunu ben kabul ediyorum. Şimdi kelime mevcut potansiyelimin. Yani burada benim potansiyelim var arkadaş diye kendimize bunu söylüyoruz. Deneyimlemem için yani bunu hayatıma geçirmem için, hayatımda yaşamak için, bunu hani realde yaşamak için yani bunu işte hayal etmek ya da fark etmek, mesela mevcut potansiyelimi fark etmek demedim, deneyimlemek dedim. Yani bunu yaşamanızı istiyorum. Bir potansiyel var, bunu kabul ediyoruz bu kelimelerle. Bunu yaşamak istiyorum. Hemen hayatıma yansısın istiyorum. Sonraki diyor ki göremediğim hangi olasılıklar? Şimdi mevcut potansiyelimi ben deneyimleyemiyorsam eğer ki hepimizde böyle bir potansiyel var. Hani kiminde herkesin farklı alandadır ama mutlaka baskın olarak farklı alanlardadır ama mutlaka potansiyelimiz var. Şimdi bunu eğer ki göremiyorsak demek ki buradaki olasılıkları göremediğimiz bir olasılıklar var. Yani onları görebilirsek eğer hani ben bir mevcut potansiyelim var ve ben bunu içimden hissediyorum ama ya nasıl olacak bu tarzında göremediğim kısmını ve bir olasılıkların olduğunu kabulüyle ve sonunda diyoruz ki bunu nasıl fark ederdim? Yani soru bizi şuna götürecek. Biz potansiyelimizi kabul ediyoruz ve hangi olasılıklar bu potansiyelimi fark etmeme sebep olacak diye biz soruyu aslında bu şekilde soruyoruz ve bu soruda bizim hayatımıza reel olarak, yansıma olarak, gerçeklik olarak akıyor bir şekilde. Bunu sadece genel olarak böyle mi sormak daha makul, yoksa mesela şey yapılabilir mi? Diyelim kişi vizyonla çalıştı, alanlarını belirledi. Hani yaşam alanlarımız vardır ya. Hı hı. Mesela buna şey eklemiş olsa, örneğin diyelim hızlı okuma eğitimine başladı ve bununla ilgili diyor ki e, anlayarak hızlı okuma konusundaki mevcut potansiyelimi deneyimleyebilmem için falan dedi mesela. Deneyimlemem için dedi. Mesela böyle söylemiş olsa da anlamlı olur mu sence? Tabii tabii ki. Şimdi bu soru çok geniş yani her alanda. O zaman Ee, biraz daha böyle yaşam çarkının içinde koymuş olduğumuz alanların her birisinde sanki böyle detay bir derinliğe doğru götürebilirmiş gibi de böyle bir hissiyat verdi ve mutluluk verici bir hissiyat oldu o. Çünkü evet. şu anda her birimiz kendi yaşamımızda, alanlarımızda kuvvetlenmeye çalışıyoruz. Yani baktığın zaman yeni kitaplık yerleştirdim ben, biliyorsun, istemsiz olarak oraya bakıyorum ve birçok alanı var yerleşmiş olan ve ben oralardaki potansiyelimi gerçekleştirmek için heyecanla böyle adımlar atıyor durumdayım. Ve bu soru çok iyi bir noktada temas etti şu an. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum Rica ederim. tüm dostlarımıza şifa olsun. İnşallah hocam katkı olsun herkese. Biliyorsunuz ki niyetimiz hep bütüne hizmet, bütüne katkı. Hizmet her anlamda yani iyi kötü diye değerlendirdiğimiz insanlar için bile öyle kavramlar yok aslında ama bunun içinde herkes hizmette şu anda ciddi anlamda özellikle günümüzde. O yüzden bunu izleyen ve izleyecek olan daha sonra da izleyecek olan, dinleyecek olan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Hem eğitmen dostlarıma
hem dinleyicilere. Herkes elini taşın altına koysun. Gerçekten çok fazla desteğe ihtiyaç var. Lütfen bilgiyi mümkün olduğunca çok paylaşın ve kendinize yatırım yapmaktan asla gocunmayın, asla çekinmeyin. Kendinize bol bol yatırım yapın. Siz kendinizi geliştirdikçe emin olun hepimiz birden gelişiyoruz. Çünkü biz aydınlığa el ele ancak çıkabileceğiz. Bütün çabamız da bunun için hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben yavaş yavaş kapanışa geçeyim mi? Çok teşekkür ederim hocam. Başka yayınlarda yine görüşmek üzere. Şimdi E, bunu da söyleyeceğim. Tekrar görüşeceğimiz alan gelecek. Şöyle gelecek haftalarda mesela bu hafta seninle birlikteydik. Güçlü soru bugün çektik. Teşekkür ediyoruz. Güçlü soruyla ilgili senin bir de eğitimin olacak değil mi yakında? Arkadaşlar eğer bunu talep ederlerse sana ulaşırlar. Senin burada Instagram adresinde bulunuyor olacak. Oradan evet. ulaşıyor olacaklardır. Artık bir WhatsApp grubunda var. O da Instagram'da linki var mı bilmiyorum ama eklersen oradan oraya da ulaşırlar. Instagram'a link koyacağız en yakın zamanda. Kasım, Aralık, Ocak çok yoğun bir eğitim ve etkinlik sürecinden geçeceğiz. Ve çok heyecanlıyım bu noktada. Gerçekten birbirini tamamlayıcı oldu. Aslında hiç böyle bir şey yoktu ama birden oluşan bir yapı oldu. Ve O ben gerçekten eşik var. Hep söylüyorum böyle bir eşik var. Böyle aşılınca tık 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 evet, hayatta her evet, şey güzelleşiveriyor. kesinlikle. Haftaya 21. yani bu şu an söyleyeceğim yayınlarla ilgili hep hocalarımızla birlikte çekeceğimiz için hocalarımızın yayını çekmeyle ilgili geliyor olmalarıyla birlikte olabilecek olan şeyleri söylüyorum. Yani şununla birlikte bakabiliriz. Yüksek ihtimalle haftaya 21. yüzyıl yetkinlikleri ve dijital dönüşüm çekiyor olacağız. Bir sonraki hafta Esra hocamızla mindfulness çekiyor olacağız. Bir sonraki hafta Yaşamını Dizayn Et diye bir yayınımız olacaktı. Bunda bir soru işareti var. Yani şu an için çok emin değilim bunu çekebilecek miyiz? Bir sonraki hafta Kendini İyileştirme Gücü yayınımız olacak. Bir sonraki hafta İmaj Koçluğu yayınımız var. Bir sonraki hafta çok değerli bir kuantum eğitmenimizle yayınımız var. Konusunu bugün için bana iletecekti ama yoğunluğundan kaynaklı yüksek ihtimalle iletemedi. Çok değerli bir hocamızla muhteşem bir yayın geliyor olacak. Ve ondan sonraki haftada ya da bu önceki söylediğim yayınlara herhangi bir hocamız gelemediğinde benim nacizane sıradaki yayınım Gelişim Yolculuğu, o nostalji serisi dediğimiz, gelişim yolculuğu dediğimiz 2010 yılından yazmış olduğumuz yazıların sıradaki 4. sırasındaki hani hatırlarsınız Hı ne hı, çektik? Sevgi çektik, aşk çektik, başarı çektik. Şimdi birlik bilinci var. O hı günlerde hı. İbrahim birlik bilincini kaleme almış. Tabii ben bu arada kendimi slaytlarla ilgili de geliştirmeye çalışacağım. Bu süreçler bununla ilgili de fırsat oluyor. Yazıları böyle yazıp gelmek yerine acaba görsel koyup da üzerinden onu anlatıyor olmak daha mı sağlıklı olur diye düşünüyorum. En güzel haliyle buraya dostlarıma ulaşabilmek, ulaştırabilmek, en iyi eğitmenlerin en iyi konularını burada paylaşabilmek ve nacizane kendi yayınlarımızda iletebilmek için değerlendiriyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Bu da Münevver hocamın sözü. Ondan çaldım. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada Koçların Mekanı'na henüz abone olmadıysanız abone olmayı hatırlayınız. Ve lütfen dostlarınızdan da rica edin abone olsunlar. Hep birlikte böyle biz ruhuyla büyüyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.